Merhaba, ben Doktor Ayşegül Çorulu. Bugün bağırsak sağlığı ve probiyotiklerle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bağışıklığımızdaki önemi, hatta psikolojik hissiyatımızdaki önemi üzerine. Şimdi bağırsağı aslında daha önceki videolarda da söylemiştim. Yani ağızdan anüse kadar olan sindirim sistemi aslında içimizdeki bir boru. Bizim dışarıyla aramızdaki bir temas yüzeyi diye. Tabii ki bu temas yüzeyinde içeriye koyduğumuz her şey orada bir sorgulamadan geçerek içeriye alınıyor. Yani bağırsaklar aslında bizim gümrük memurlarımızın diyelim olduğu yerler. Yani gümrükten neyin geçip geçmeyeceğine bağırsak çeperi karar veriyor. Şimdi neden bağırsaklar önemli? Çünkü bir kere yeme içme konuştuğumuz zaman yani ağzımıza koyduğumuz şeyin gittiği yer orası ve içeriye girdiği yer orası. Bu bakımdan o gümrük hattı, sınır hattı, hudut olduğu için hudut korumak anlamında bağırsaklar önemli. Eğer zaten bir hastalıktan bahsediyorsak, bir yıpranmadan bahsediyorsak bizim tabii ki ortodoks yaklaşımı olarak ilaçları kullanmamız, cerrahi tedaviler vesaire bunlar olması gereken şeyler. Fakat bunları ne kadar aza indirirsek o kadar iyi. Çünkü bir hastalığın belirtileri ortaya çıktıktan sonra verdiği semptomları düzeltmeye çalışmak, mesela ağrıysa ağrıyı kesmek veya bakteri vücuda girdiyse girmesini engellemek yerine bakteriye karşı antibiyotik vermek bir miktar yani yapılması gerekiyor ama bir miktar kurumuş bir ağacın yaprağını yeşile boyamaya benziyor. Aslında yaprak kuruyken. Şimdi o yaprağı yeşile boyamak yerine biz dönüp ağacın köklerine bakmalıyız ki neden o yaprağa gidecek yiyecek, su, havada problem var ya da o ağacın içinde ne var ki o yaprak yeşil olacağına kuruyor. O yüzden bağırsaklar köklerimiz esasında bizim. Şimdi şunlar belki enteresan olabilir. Biliyoruz ki orada bir sürü bakteriler yaşıyor. O bakterilerin sayısının çok fazla olduğunu pek çok yayından duyuyorsunuz. Yaklaşık 2 kilo kadar. Yani ben 56 kiloysam benim 54 kilomdan sonrası aslında bakteriler. Yani miktar olarak çok fazlalar ve bunların gözle görülemediğini düşünürsek kalabalıklıkları benim hücre sayımdan fazla. Bakterilerin genetikleri benim genetiğimden fazla. Aslında biz onların eriyiz. Yani bakteriler bizim içimizde yaşayan insanlar, üstümüzde yaşayan insanlar, biz onların dünyasıyız. Yani biz nasıl insanlar dünyada yaşıyoruz, dünyanın ham maddelerini kullanıyoruz hayatta kalmak için. Bakteriler de bizi dünya olarak kullanıyor diyebilirim. Fakat bunların bizimle kardeş kardeş uyumlu olanları, simbiyotik dediklerimiz var. Bir de daha muhalefetkar olanları, sadece kendi menfaatine çalışanları var. İyisini kötüsünü bakterilerin böyle ayırıyoruz. İyiliğinin sebebi bizimle uyumlu oldukları anda. Uyum ne? Biz onların dünyası olarak en iyi haldeysek onlar da orada doğru üreyip doğru beslenebiliyorlar ve bizim üzerimizde kiralık kalmalarının sebebi olarak da bize geri dönüş marifetlerini gösteriyorlar. Vitamin üretiyorlar. Pek çok yiyeceğin detoksifikasyonuna yardımcı oluyorlar. Esasında bağırsak bakterileri karaciğerin uydusu gibi çalışıyor. Yani karaciğer gövdeye girdikten sonra temizlik yaparken bakteriler mevcut durumu aşağıda bağırsak içerisinde yapmaya çalışıyor iyi bakteriler. Yani iyiler aslında oturdukları evi olan bizim bağırsağımızda biz onlara yiyeceklerin sularını doğru veriyorsak bize de kiralarını ödüyorlar. O doğruluk şöyle kolay, onların istediğiyle bizim sağlıklı olduğumuz şey aynı. O yüzden simbiyotik yani paralel kar kazanç yaşamı var. Yani benim için kendime ne iyi diyorsam onlar için o da iyi. Mesela lifli beslenmek iyi, sebze yemek iyi değil mi? Böyle dediğimiz zaman biz onlara da o yiyeceği iyi olarak vermiş oluyoruz. Çünkü ben kabuklarıyla işte sebzeleri, meyveleri, bol posası olan canlı her türlü sebzeyi, meyveyi, baharatı vesaire yediğim zaman onların lifleri dediğimiz sindirmekte vücudun birazcık daha zorlanacağı o küçük posalı kısım içerisinde bunlar üremeyi çok seviyorlar. Oradan çok güzel besleniyorlar. Ve hem kendilerini besleyecek hem de bizi besleyecek aslında bütürik asit diye bir şey üretiyorlar. Ve aslında bütürik asitin de hani kimyasal adı biraz tereyağı gibi bir şey. Yani bir tür iyi yağ o. Küçük zincirleri olan minik yağ modeli gibi bir şey yani yapısı öyle. Aslında o tereyağına benzer bir şey. Yani bakteri
bitki yapraklarının, sebzelerin, meyvelerin o kabuğundan, işte sindiremediğimiz kısımlarından ya da ne kadar çiğ yersek o kadar iyi olan kısmından, o liflerden hem kendine enerji üretiyor hem bize enerji üretiyor. Bize nasıl enerji üretiyor? O bütürik asit dediğimiz iyi yağcıklar üretildiği anda o bakteriler kendileri kullanıyor, tamam, enerji olarak. Ama oradaki bağırsak çeperine de bunu vermeye çalışıyorlar. Yani oradaki borunun kenarları da, hücreler de bunu kullanıyor. Biz de onların o yiyeceklerinden faydalanıyoruz, ürettiği yiyeceklerden. Nasıl oluyor? Şimdi o kadar incecik, nazik bir ayar var ki bağırsak çeperinde. Ben onu çizerek anlatmak isterim. Diyelim ki bağırsak şöyle bir boru olsun. Bu böyle dışarıdan öyle gözükebilir. Şurası vücudun içi. Bu iç kısmı, borunun içi bu şekilde pililerle kaplı. Çünkü nerede pili varsa, biliyorsunuz mitokondride de pili var. Her zaman için bunu açtığında, böyle akordeon gibi sıkışmış olduğunu açtığında yüzey artacağı için, her bir noktacıktan içeriye girilebileceği için bütün emilim yüzeyleri, çok iş yapılmak istenen yüzeyler pillidir. Bağırsağın yüzeyi de böyle. Şimdi bakteriler de diyelim ki buralarda dursunlar. Bunlar iyisi olsun. Şunlar da kötüsü olsun diyelim. 2 tip bakterimiz var. Şimdi bizim vücudun içerisinde bu pilin üzerinde hücrecikler var. Şimdi mesela benim elimin üzerindeki deride kat kat hücre var. Üst deri, alt deri, onun altı, onun altı. Bir sürü kat üst üste gelmiş ve iyi bir bariyer olmuş. Dışarıya karşı çok dayanıklı ve içeriye bir şey geçmiyor, değil mi? Maalesef en incecik, derisi en az yer bağırsak. Şu pillerin olduğu yerde sadece bir tane kat hücre var. Bunlar böyle yan yana, kardeş kardeş, bütün işte bu pili hattını dolduruyorlar. Şuralarda dolular. Bu bir tane o kadar az bir rakam ki, yani düşünsenize, şu ikisi yan yana gelmiş ve hücrenin ne kadar küçücük olduğunu biliyorsunuz. Orada onlar yan yana durarak buradan gelecek olan yiyecekleri almakla ilgili çaba gösteriyorlar. Niye incecik? Çünkü emilmek kolay olsun diye. Çünkü bizim işimiz yiyecekleri emmek. Buradan içeriye girecek. İşte bu hücrelerin hayatta kalmalarıyla da ilgili olarak bu iyilerin ürettiği, ne diyeyim, liflerden ürettiği besinler önemli. Çünkü bunlar onunla besleniyor. Buraya enerji sağlamış oluyoruz buradan gelen iyi yağlarla. Şimdi bu hücreler aslında bu kadar minicik, katlı, tek bir tanecik yan yana ya, bunlar o kadar kolay hasarlanabilir ki çok hızlı döngü çevirmek zorundalar. 2 ile 3 gün. Sadece 2 ve 3 gün kalıyorlar bunlar burada. Hemen 2-3 günde bir bunlar gidiyor, yenisi geliyor. Bunlar gidiyor, yenisi geliyor. Sürekli orada bir bariyeri sağlam tutmak, genç ve sağlıklı hücrelerle tutmakla ilgili bir çaba var. Çünkü orası zaten gümrük hattı. Bu gümrükteki, ne bileyim, elektrik teli olsun, öyle söyleyeyim. Orayı temiz tutmak zorunda. Demek ki iyi bakteri olduğunda gümrük hattındaki o duran hücreciklerin besinlerini onlarla paylaşarak, sebzelerin liflerinden gelen ürettiği bütürik asit dediğimiz bir tür yağı, tereyağı gibi bir yağı paylaşarak onların da hayatta kalmaları, işlerini iyi yapması, yenilenmeleri için onlara enerji veriyor. Bir kere zaten bağırsak sağlığı için sırf buradan bile gitsek çeperlerimizi korumuş oluruz. Fırsatçılar bunu yapmıyor. Fırsatçıların ürettikleri bizim o incecik hücreciklerimize besin vermek yerine tam tersi metan gazı, işte bütün dışkı kokusunu yapan o kötü gazlar, bir takım hidrozamin dediğimiz istenmeyen bileşikler, bunları yapıyorlar ve bunlar aslında orayı, ne bileyim, araba egzozunu yüzüne alıyormuşsun gibi düşün, nefes gibi. Orayı egzozlandırıyor. Yani bunların çıkardıklarını istemiyoruz. İyilerin çıkardıklarını istiyoruz. Ama aradaki farkı yaratan nedir? İyiler, iyi oldukları için bizim gibi şeyleri seviyorlar. Onlara biz ne seviyorsak onu vereceğiz. Elma mı seviyoruz? Sağlıklı mı bizim için? Onlar için de elma. Bizim için, atıyorum, baharatlar mı sağlıklı? Onlar için de sağlıklı. Onlar bu şekilde üreyebiliyorlar. Ama kötüler, işte hamburger mi? Hamburgerde üreyebiliyorlar. Çok fazla kızarmış et mi? Orada üreyebiliyorlar. Ya da işte alkollü, kolalı içecekler mi? Orada üreyebiliyorlar. Bol şeker, orada üreyebiliyorlar. Maya çok seviyor mesela şekeri. Demek ki her canlı sevdiği şeyi yiyerek hayatta doğru kalır. Bizim sevdiklerimizle bizim iyilerin sevdikleri aynı. Biz mutluyuz, onlar mutlu. Dolayısıyla biz de dolaylı mutlu ediyorlar. Ama bize uygun olmayan şeyler içimizdekileri de mutsuz ettiği için bu iyiler ölüyor, kötüler kalıyor devrede ve onların artıkları da bizi hastalandırıyor. Bağırsaktan leaky gut denen
bağırsaktaki bu bariyer hücresi, gümrük güvenliğinin zayıflaması ve içeriye bir takım toksinlerin ve sindirilmemiş artıkların girmesine sebep oluyor ve o aslında da bütün hastalıkların yemekle bağlantısındaki temeli oluşturuyor. Leaky gut diye ayrıca bir video yapacağım.